Gezegenimizin hikayesi genelde hep geçmişe bakılarak anlatılır, değil mi? Nasıl oluştu? Nasıl şekillendi? Bizi buraya kadar nasıl getirdi? Ama asıl rahatsız edici soru çoğu zaman atlanır. Peki bundan sonra ne olacak? Şu an bastığımız toprak, ciğerlerimizi dolduran hava, ufka kadar uzanan o mavi okyanuslar. Bunların hepsi kozmik ölçekte bakıldığında bir göz kırpması kadar kısa süren geçici misafirlikler. Dünya bize ait sakin bir yuva değil. Zamanın, yıldızların ve acımasız fizik kurallarının ortasında rolünü oynayıp sahneden çekilmeyi bekleyen bir oyuncu. Ve işin ilginç tarafı şu: bu hikayenin sonu sandığımız kadar uzak değil. Evet, dünya bugün hala mavi, hala canlı ve hala nefes alıyor olabilir. Ama aslında perde çoktan aralanmış durumda. Gezegen yavaş ama kararlı adımlarla son perdesine doğru ilerliyor. Ve bu değişimin ilk fısıltıları biz fark etsek de etmesek de çoktan başlamış durumda. ...10.000 yıl sonra. Bu süre zarfında bugün bizi birbirimizden ayırdığını sandığımız o keskin çizgiler yavaş yavaş silinmeye başlar. Sınırlar anlamını yitirirken insanlar hiç olmadığı kadar iç içe geçer. Genetik mirasımız kıtalar ve okyanuslar aşan bir potada harmanlanır. Bugün ırk ya da bölgesel özellik dediğimiz fiziksel farklar zamanla yumuşar. İnsanlık tek tip olmaz belki ama yüzler ve bedenler birbirinden çok daha fazla benzer hale gelirdi. İnsanlığın geçireceği bu dönüşüm yalnızca biyolojiyle de sınırlı kalmazdı. Zamanla teknoloji insan türünün doğrudan bir parçası haline gelirdi. Beyin bilgisayar arayüzleri, yapay uzuvlar, genetik düzenleme ve yapay zeka destekli zihinler. İnsan kendi evrimini ilk kez bilinçli biçimde yönlendiren bir türe dönüşürdü. Ayrıca diller de aynı kaderi paylaşırdı. Bugün ana dilimiz sandığımız kelimeler binlerce yıl sonra kulağa garip gelen, hatta anlamsız eski yankılara dönüşürdü. Tıpkı bugün 1000 yıl önce yazılmış metinleri okurken hissettiğimiz o mesafe gibi. 10 milyon yıl sonra. Bahsettiğimiz bütün bu değişimler aslında gezegenin kendi hikayesinin yanında küçücük detaylar olarak kalırdı. Çünkü dünya durmuyor. Dağlar fark etmediğimiz kadar yavaş ama inatçı bir şekilde aşınıyor. Bugün heybetiyle büyüleyen zirveler milyonlarca yıl içinde alçalıp sıradan tepelere dönüşecek. Okyanusların dibinde ise tam tersi bir hareket var. Yeni volkanlar yükseliyor ve yeni adalar doğuyor. Yani dünya bir yandan yıkarken diğer yandan inşa etmeye devam ediyor. Hatta kıtaları şekillendiren dev nehirler bile kalıcı olamıyor. Amazon Nehri bir zamanlar bugünkü yönünün tam tersine akıyordu. Jeolojik süreçler yönünü değiştirdi. Yatağını bambaşka bir coğrafyaya taşıdı. Ve belki de en ilginci, dünya her yüzyılda milisaniyelerle de olsa dönüşünü yavaşlatıyor. Günler fark edemeyeceğimiz kadar uzuyor. Gezegen sanki kendi sonuna doğru ağır ağır nefes alıyor ya da bize farkına varmamız için zaman tanıyor gibi. Ama bütün bu yavaş değişimlerin altında gözümüzle asla göremediğimiz çok daha büyük bir hareket var. Kıtaların dansı. Ayaklarımızın altındaki yer kabuğu sandığımız gibi sabit değil. Milyonlarca yıl boyunca ağır ağır kayan dev levhalar dünyanın haritasını bir oyun hamuru gibi yoğurup duruyor. Mesela Afrika. Şu anda bile her yıl birkaç santimetre hızla kuzeye, Avrupa'ya doğru ilerliyor. Ve bu yürüyüş durmayacak. Milyonlarca yıl sonra Akdeniz daralıp büzülecek. Önce kapalı bir iç denize, sonra da tamamen yok olmuş bir hatıraya dönüşecek. Bu dev çarpışma hattında bugünkü Everest'ten bile daha yüksek, daha genç ve daha keskin dağlar yükselecek. Yeryüzü adeta yeniden kırışacak. 250 milyon yıl sonra. Bugün bize sonsuzmuş gibi görünen kıtalar birer birer birleşirken dünya tarihindeki son büyük süper kıta oluşacak. Tek parça, devasa bir kara kütlesi. Ama bu birleşme ironik bir şekilde hayat için iyi bir haber değil. Çünkü bu süper kıtanın iç bölgeleri denizlerden tamamen kopuk kalacak.
Ne serinletici rüzgarlar, ne yağmur getiren bulutlar. Durum böyle olunca geriye kavrulan, susuz ve yaşama kapalı dev çöller kalırdı. Ve asıl kritik durum burada yaşanır. Dünya yaşlandıkça iç ısısını kaybederdi. Aynı anda güneş daha da güçlenirken gezegenin o görünmez motoru, yani tektonik hareketler yavaşlar, hatta neredeyse dururdu. Levhalar hareket etmeyi bıraktığında dünya sadece jeolojik olarak değil, biyolojik olarak da nefes alamaz hale gelirdi. Çünkü karbon döngüsünün devamlılığı bu hareketlere bağlı. Karbon döngüsü de çöktüğünde atmosfer kendini yenileyemez ve gezegenin yeşil yüzü yavaş yavaş soluklaşmaya başlardı. ...400 milyon yıl sonra. Bu hikayedeki asıl ironik olan şey şu: dünyadaki yaşamı mümkün kılan Güneş, aynı zamanda bu trajedinin de başrol oyuncusu. Çünkü dünya daha önce defalarca sona yaklaştı ve en az 5 büyük kitlesel yok oluş yaşadı. Ama her seferinde yaşam küllerinden yeniden doğmayı başardı. Fakat bu kez durum farklı. Gezegenimizi tehdit eden şey bir asteroid, bir volkan ya da geçici bir felaket değil. Bu kez karşı karşıya olduğumuz şey bizzat kendi yıldızımız. Evet, Güneş yaşlanıyor ve yaşlandıkça sakinleşmiyor. Tam tersine çekirdeğinde biriken helyum, Güneş'in merkezindeki basıncı ve sıcaklığı arttırıyor. Bu da onun her geçen milyon yıl biraz daha parlak, biraz daha sıcak ve biraz daha aç olmasına neden oluyor. Bunu biz fark etmiyoruz. Çünkü bizim ömrümüz için bu değişim neredeyse görünmez. Ama gezegen için bu yavaş yavaş yükselen bir ateş demek. Artan güneş enerjisi yeryüzündeki kimyasal süreçleri hızlandırırdı. Kayalar daha hızlı aşınır, karbon daha hızlı bağlanır ve atmosferdeki karbondioksit bir daha geri dönmemek üzere yavaş yavaş kilitlenirdi. Bugün küresel ısınma ile boğuşuyor olabiliriz. Ama uzak geleceğin asıl felaketi tam tersi olacak: karbonun yokluğu. 500 ila 800 milyon yıl sonra. Karbonun yokluğuyla geçen yıllarda atmosferdeki karbondioksit seviyesi bitkilerin fotosentez yapamayacağı kadar düşerdi. Önce ağaçlar solar, sonra çiçekler. Ardından hayatta kalma konusunda en inatçı olan otlar bile sararıp kaybolurdu. Yeşil dünya büyük bir patlamayla değil, sessizce sahneden çekilirdi. Ve tabii bitkiler ortadan kalktığında oksijen de zamanla tükenirdi. Oksijen tükendiğinde ise karmaşık yaşamın, yani hayvanlar ve bizlerin hikayesi artık devam edemez. Güneş hala her sabah doğacak belki ama bu gezegen bizi var eden nefesi çoktan kaybetmiş olurdu. 1 milyar yıl sonra. Bitkiler de sahneden çekildiğinde dünya artık tanıdığımız gezegen olmaktan çıkmaya başlar. Yükselen sıcaklık yalnızca havayı değil, gezegenin mavi kalbi olan okyanusları da hedef alır. 1 milyar yıl sonrasına geldiğimizde dünya artık o uzaydan çekilmiş tanıdık mavi bilye görüntüsünü büyük ölçüde kaybetmiş olurdu. Ortalama sıcaklıklar 50 derecenin üzerine çıkardı. Okyanuslar dev kazanlar gibi kaynayarak atmosfere durmaksızın su buharı salardı. Gökyüzü ise güneş ışığını dışarı bırakmayan kalın ve boğucu bir nem tabakasıyla örtülmek zorunda kalırdı. Bu noktada artık işler tamamen kontrolden çıkar. Çünkü su buharı en güçlü sera gazlarından biridir. Atmosfer dediğimiz şey ısındıkça daha fazla buhar tutar. Bu da daha fazla ısınmaya yol açardı. Yani kendi kendini besleyen bir döngü. Dünya yavaş yavaş kardeşi Venüs'ün yoluna girerdi. Zamanla okyanuslar tamamen buharlaşıp uzayın karanlığına kaçardı. Geriye yalnızca kutuplardaki son nefesini veren küçük su cepleri kalırdı. Hayatın son temsilcileri ise yüzeyde değil, kavrulmuş toprağın altında olurdu. Derin mağaralarda, tuz göllerinin dibinde ya da yer altındaki son nemli çatlaklarda tutunmaya çalışan mikroskobik canlılar. Ama onların direnci bile sınırlı. Isı arttıkça, enerji kaynakları tükendikçe sonunda onlar da pes eder ve dünya milyarlarca yıl boyunca sürdürdüğü o canlı uğultuyu kaybedip yeniden sessizliğe gömülürdü. 5 milyar yıl sonra.
Güneş çekirdeğindeki hidrojeni tükettiğinde sakin bir vedayla değil, bunu son bir dönüşümle karşılardı. İç kısmı çökerken dış katmanları devasa bir balon gibi şişerdi. Gökyüzünü dolduran kızıl bir devasa küre. Önce Merkür'ü yutar, ardından Venüs'ü. Ta ki dünyanın yörüngesine ulaşana kadar. Bir zamanlar nehirlerin aktığı, rüzgarların ağaçlarla konuştuğu, medeniyetlerin yükselip yıkıldığı bu kaya parçası, onu var eden yıldızın içinde sessizce erirdi. Okyanuslar, dağlar, kıtalar, hepsi atomlarına ayrılır. Dünya fiziksel olarak sona ererdi. Ama bizim hikayemiz burada bitmek zorunda değil. Belki o gün geldiğinde biz bu gezegeni çoktan terk etmiş olacağız. Dünyalı bir tür olarak yıldızlar arası boşluğa açılmayı başarabilirsek, dünyanın hatırası da bizimle birlikte yol alacak. Bir gün başka bir gökyüzünün altında, başka bir güneşin ışığında bu mavi gezegen sadece nereden geldiğimizi anlatan eski bir başlangıç noktası olarak anılabilir. Ya da tam tersi. Belki güneş kızıl bir deve dönüşmeden çok daha önce insanlık kendi hikayesini sonlandırmış olacak. Savaşlarla, ihmallerle, küçük ama sürekli yapılan hatalarla gezegen dönmeye devam ederken bizi hatırlayan tek bir tanık bile kalmayacak. İşin en tuhaf ama belki de en çarpıcı yanı tam burada saklı. Evren 13,8 milyar yıldır var. Galaksiler doğdu, yıldızlar söndü, gezegenler oluştu ve yok oldu. Ve tüm bu akıl almaz zaman içinde bilinçli yaşamın ortaya çıkabildiği o küçücük aralığın tam ortasında yaşıyoruz. Dünyanın 4,5 milyar yıllık ömrünü tek bir güne sığdırırsak, insanlık bugünün sadece son saniyelerinde ortaya çıkar. Tüm medeniyetlerimiz, savaşlarımız, keşiflerimiz, aşklarımız ve hatalarımız, kozmik ölçekte sadece küçük bir göz kırpması kadar. Ama işte o göz kırpması sırasında çok nadir bir şey oldu. Bu gezegenin üzerinde düşünebilen, sorgulayabilen ve kendi sonunu merak edebilen bir bilinç ortaya çıktı. Evrenin milyarlarca yıllık sessizliği içinde bu başlı başına sıra dışı bir andı. Belki de bu yüzden sorulması gereken soru dünyanın ne zaman yok olacağı değil. Asıl soru şu: bu kadar kısa olan kozmik bir aralıkta biz bu mavi gezegenle ne yapmış olacağız?